Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size uzun soluklu bir projenin örneklerinden bir tanesini anlatmak istiyorum. Bal peteği örneği. Çok güzel bir örnek. Baştan sona sadece bu örnekleri yapabileceğiniz şeyler yapabilirsiniz. Ama ben örgümü bir kısmında kullanacağım. Parça parça anlatarak tüm örgümü bitireceğim. Şimdi başlayalım bal peteği örneğimize. İpim 2 kat angora, şişim 7 numara. Şişime ilmeğimi klasik yöntemle attım. Nasıl istiyorsanız atabilirsiniz. Tığla atabilirsiniz. Başka bildiğiniz yöntemlerle de atabilirsiniz. Burada bir sıra düz öreceğim. Daha sonra da örneğimizi tersinden kuracağız. Ve başlıyorum bir sıra düz örmeye. Keyifli seyirler dilerim. Başlangıçta lastik yapabilirsiniz arkadaşlar. Lastiğiniz bittikten sonra bir sıra yine düz örüyorsunuz. Bunu unutmayın ki örneğinizi daha güzel kurabilirsiniz diye. Bu örnek çok kullanışlı bir örnek arkadaşlar. Kadın, erkek, çocuk, bebek, ev dekorasyonu, battaniyeler, bebeklerle ilgili her şeyde kullanabilirsiniz. Örmesi de keyifli bir şey. Onun için öğrenmemiz iyi olur. Artı bir de ne için öğreniyoruz? Ben yakında uzun soluklu, bol modelli, bol örnekli bir projeye başlıyorum. Onun bir kısmında da bu var. Sondaki ilmeğimi de görüyorsunuz. Şurada böyle upuzun duran bir ilmek istemiyorum. Vuruyorum ve örüyorum. Siz yapmak zorunda değilsiniz. Bunu ben kendim orada bolluk istemediğim için yapıyorum. Şimdi geldik örneğimizin tersine ve burada örneğimizi kuruyoruz. Şimdi bu sıramızda ne yapıyoruz? İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Örmeden alıyorum. Üçüncü ilmeğimi ipimi öne atıyorum. Ters örüyorum. Arkaya atıyorum ipimi. Örmeden alıyorum bir sonraki ilmeğimi. İpim önde ters örüyorum. İpim arkada örmeden alıyorum. İpim önde ters örüyorum. İpim arkada örmeden alıyorum. Bu sıramız böyle. En sondaki ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geldik örneğimizin ikinci sırasına. Bu baştaki düz bölümü sıradan saymıyorum. Örnek kurduğumuz bölümün ikinci sırasındayız. İkinci sıramızdayız. İkinci sıramızın başında yine ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şuraya bir tane de düğüm gelmiş ama ben konuyu anlatacağım. O problem değil. İpimi öne alıyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi. Örmeden aldığım ilmeğimi yine ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi ters örüyorum. Bu ikinci sıramız arkadaşlar. Baştaki düz ördüğüm bölümü saymıyoruz. O sadece örneğimiz daha düzgün görünsün diye örmüş olduğum bir sıra. Düz görünen ilmeğimi ördüm düz.
bir tane ters örüyorum, bir tane düz örüyorum bu sırada. Kısaca düz ilmeklerimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de ters örüyorum. Bir ters, bir düz örerek bu sırayı bitiriyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Görüntümüz şu şekil arkadaşlar. Bu görüntüde bu şekil ve geliyoruz sonraki sıramıza. Örneğimizin 3. sırasındayız. Bu sıramız çok daha kolay. Burada yine başta ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi de düz örüyorum. Yani bir ters, bir düz örüyorum. Lastik yapıyoruz. Şimdi örneğimizin en zevkli bölümüne geldik. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Şurada ilmek bırakmıştık, hatırlıyorsunuz ilk başta. Onu alıyorum, yukarıya çıkarttım. Ters ilmeğimin önüne şişime taktım. İkisini bir düz örüyorum. Düzü düz örüyorum. Alttaki ilmeğimi alıyorum. Boş bıraktığımız ilmeğimiz var diye arkadaşlar, şu bizim. Onu uzatıyorum. Şişime takıyorum. Ters ilmeğimin önüne taktıktan sonra ikisini düz örüyorum. Düzü düz örüyoruz. Örmeden atlattığımız ipimizi buradan uzatıyorum. Tersimin önüne takıyorum şişime ve ikisini bir örüyorum. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Bütün sırayı örüyorum. Sondaki ilmeğimi de yine düz örerek bitiriyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Birinci bal peteğimiz oluşmuş oldu. Burası örneğimizin düz bölümü. Şimdi arkaya dönüyoruz. Yine örneğimizi kuracağız. Aynı şekilde kuracağız ama ufak bir püfümüz var. Aynı noktadan yapmayacağız. İşlemlerimizi çapraz çapraz yapacağız ki bal peteklerimiz bildiğimiz bal peteğine benzesin. Şimdi mesela biz ne yaptık? İlmeğimizi alıyoruz. İlk olarak ters örmüşüz. Burada ters örmeyeceğim. Örmeden atlayacağım. İpimi arkaya getiriyorum. Alıyorum. İpim tekrar önde. Bunu ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şişime örmeden aldım. İpimi öne getirdim. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Tekrar arkada. Tekrar aldım örmeden. Öne geldi ipim. Ters örüyorum. Böylece bizim örgümüz çapraz çapraz yeni bir bal peteği yapacak. Aynı işlemleri tekrarlayarak örüyorum, geliyorum. İkinci peteğimizin ikinci sırasında ne yapıyorduk arkadaşlar? Baştaki ilmekleri hep alıyordum örmeden. Düz gördüğüm ilmeğimi örüyordum. Atlatıp örmediğim ilmeğimi de ters örüyordum. Düzü ör, atlattığını ters ör.
düzü düz ör, atlattığını ters ör. Sonraki sırada buluşalım. Şimdi örneğimizin ikinci peteğimizin 3. sırasındayız. Burada da yine ilk ilmeğimi örmeden alıyordum ve burada gördüğümüz işlemi devam ediyoruz. Düzü düz, tersi ters örüyoruz. Düzü düz, tersi ters örüyoruz. Bir sonraki sırada buluşalım. Geldik bir sonraki sıraya. Burada yine baştaki ilmeğimizi alıyoruz. Bunu hep söylüyorum, sürekli tekrar ediyorum belki. Şuradaki bölümün dümdüz güzel çıkabilmesi için düz örgülerde bunu yapıyoruz. Tabii arttırıyorsanız veya eksiltiyorsanız orası değişir. Şimdi bu sırada düzü düz örüyoruz. Tersimizi, şuradaki ilmeğimizi hani atlatmıştık ya, onu alıyoruz. Tersin önüne takıyoruz ve tersimizi düz örüyoruz. Düzü düz ördük. Altta atlatarak bıraktığımız ipimizi aldık. Sol elimdeki şişime takıyorum ve tersi taktığım iple beraber ikisini bir örüyorum. Düzü düz örüyorum. Atlatmış olduğum ipimi şişime takıyorum. Tersle beraber ikisini bir alarak düz örüyorum. Şöyle çapraz bal peteğimde oluşuyor. Örneğimi son kez kuruluşunu göstererek bitireceğim. Birkaç tane püf noktamız var. Onlara dikkat ettiğimiz sürece çok zevkli ilerleyen, çabuk da örülen bir örnek. Birinci dikkat etmemiz gereken, örneğimizi kurarken bir altta örerek aldıysak bir üstte örmeden alıyoruz. Şimdi şöyle ben bir inceliyorum. Bir altta örmeden almışım. Bunu örerek yapıyorum. Ters ördüm. İkinci püf noktamız, tersten sonra ikinci tersimizi boş alırken buradaki ipimiz arkaya gidecek. Aldım, ipimiz öne geliyor, ters aldım, ipimiz arkaya gidiyor, örmeden alıyorum, ipimiz öne geliyor, örüyorum, ipimiz arkaya gidiyor, ters alıyorum. Gördüğünüz gibi ipim burada. Üçüncü püf noktamızda örneğimiz hep arkadan kuruluyor. Onu unutmuyoruz. Neymiş? Zigzag bir şekilde başlıyoruz. Alttakinde atlatarak aldıysak bir sonraki peteğimizde örerek başlıyoruz. İpimiz arkaya ve öne gidiyor ikincide. Üçüncüde de örneğimiz daima tersten kuruluyor. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece bizim bal peteği örneğimiz gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Şöyle de bir görüntümüz var. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Örgüde de çok eğlenceli bir şekilde örebilirsiniz. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir örnek olmuştur. Kanalıma destek verirseniz, katılırsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.